Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir oyun hamuru tarifi vereceğim. Dokusuna hayran kalacaksınız. İnanın bu tarifi denedikten sonra bir daha dışarıdan oyun hamuru almayacaksınız. Hem de evdeki sebze ve baharatlarla renklendirdik. Asla kimyasal yok. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle tenceremize 1 çay bardağı un ekliyoruz ve 1 çay bardağı da su eklememiz lazım. Ama eee, gıda boyanız yoksa eğer ben kırmızı pancarı suda beklettim. Bu şekilde yoğun bir renk elde ettim. 1 çay bardağı pancar suyu ekliyorum. Kırmızı pancarı normal suda beklettim. 2 yemek kaşığı sirke, üzüm veya elma sirkesi hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum ve 1 çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. Eee Kırmızı havuç kullanabilirsiniz renklendirmek için. Yani herhangi bir şeyin suyunun rengini verdirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Sulu boyanın bir paletine işte suda eritip o şekilde renk verebilirsiniz. Tabii ki gıda boyası olursa çok çok daha güzel bir sürü renkler elde edersiniz. Normal su katarsınız. İşte gıda boyasından yarım çay kaşığı kadar ekleseniz mesela şöyle bir karıştırırsınız kaşık ile. Ondan sonra ocağa alıp pişireceğiz. Dokusu çok güzel oluyor. Haftalarca eğer güzel muhafaza ederseniz streçleyip veya bir poşetin içine koyup bir kabın içerisinde saklarsanız haftalarca dayanır. Normal en kaliteli bir boyayı dahi alsak, oyun hamurunu dahi alsak birkaç gün anca dayanıyor ama bu tarif gerçekten çok iyi. Bir diğer rengimiz de zerdeçal ile yapacağız. Yarım çay kaşığı zerdeçal, bir çay bardağı su ve bir çay bardağı un ekleyeceğiz. Yine 2 yemek kaşığı sirke ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapacağız. Malzeme listesine infobox kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Zerdeçal çok güzel bir renk veriyor. Yarım çay kaşığı kadar atın, fazla abartmayın, dokusunu bozabilir. Şöyle bir karıştıracağım. Bunu kenarda bekleteceğim. Sırasıyla pişireceğiz. Vişne suyu kullanan var. Ondan sonra ıspanak suyu kullanan var. Nar ekşisi kullanan var. Yani şu an dışarıya çıkarılmadığı için evde ne varsa onunla yaptı arkadaşlar. Bunu arkadaşım Kevser'den almıştım. Çok başarılı bir tarif. Bu tarifi paylaştıktan sonra birçok kişi denedi. Kızımın YouTube kanalı var. Çocuklara yönelik. Orada da paylaşmıştım. Eee Çok yapıldı, beğenildi. Çok teşekkür ettiler. Gerçekten güzel bir tarif. Orta ateşe tenceremi koydum. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Hamur koyulaşana kadar, katılaşana kadar karıştırarak pişiriyoruz hamuru. Çok çabuk bir şekilde hazırlanıyor. Karıştırılarak pişirdiği için hani yoğurma vesaire olmadığı için de o kadar pratik ki. Normalde marketlerde küçük paketlerde toz halinde çok ucuza gıda boyaları satılıyor. Eğer işte bir gün çıktığınız zaman alırsanız renk renk yaparsınız. Saatlerce çocuklar oynayabiliyor oyun hamuruyla. Oyun hamurunu her çocuk çok sever. Piştikten sonra da inanın sirke kokusu kalmıyor. İlk etapta karıştırırken vesaire sirke kokusu oluyor ama daha sonra hamur hazır olduğunda sirke kokusu kalmıyor. Pancar suyunu isterseniz kaynatarak, isterseniz suyun içinde bekleterek vesaire elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz hani ne kadar çok bekletirseniz o kadar koyu bir renk olur. Daha önce yaptığımda daha az bekletmiştim pancar suyunu. Daha açık pembe bir renk elde etmiştim. Bu sefer daha koyu bir renk elde ettim. Bakın hamur koyulaşıyor artık. Hamurumuz hazır. Bunu eğer denerseniz Instagram sayfamdan bana DM'den atarsanız hikayemde paylaşırım seve seve. Tadımız tuzumuz yine aynı isimde Instagram sayfamda. Evet artık hamurumu kenara alabilirim. Sıcak sıcak tezgaha alalım. Videoda da görüldüğü gibi dokusu gerçekten şahane. Yani en kaliteli oyun hamurunu da aldık. Biliyorum yani dokusunu vesaire kaç gün dayandığını. İnanın bu tarifi deneyin bir daha hazır almayacaksınız. Oldukça ekonomik ve güzel bir tariftir.
Buraya kadar izlediniz ve YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve beğeni, yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi zerdeçallı olan oyun hamurunu ocağa aldık. Yine karıştırarak bunu da pişiriyoruz. Zerdeçal gerçekten çok güzel. Ben Özbek pilavı veya Acem pilavı yaptığımda da ekliyorum. Güzel renk veriyor. Oldukça da sağlıklı biliyorsunuz. Bu sefer de gıda boyası niyetine kullandık. Kırmızı pancarı ayrıca evinizden eksik etmeyin. Oldukça faydalı bir antidosan mı? Söyleyemedim. Oldukça faydalı bir bitki. Çorbalarda, salatalarda vesaire sık sık kullanmaya başladım. Bu açıdan da iyi oldu. Gıda boyası olarak da kullandım. Antioksidan. Evet, bu da toparlandı artık. Şöyle iyice toparlayıp kenara alacağım. Evet, oyun hamurlarımız hazır. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara iyi eğlenceler diliyorum. Umarım evde iyi vakit geçirirsiniz çocuklarla bu dönemde. Bana da eğer denerseniz bir teşekkürlerinizi beklerim yorumlarda. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün değişik farklı bir e, tarif oldu. Sizleri ve çocuklarınızı düşündüm. Evde gerçekten güzel bir uğraş. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız.